Merhaba, bugünkü sohbetimizde elimizde sizin için özel olarak incelediğimiz bir kaynak var. Yılmaz Örmeci'nin derlediği Tüm Ezop Öykünceleri. Evet, Oldukça hacimli bir çalışma bu. Tam 287 öykünce içeriyor. Yani bu sayı bile başlı başına etkileyici değil mi? kesinlikle. Ezop ne kadar üretkenmiş ya da işte bu anlatılar zamanla nasıl birikmiş düşündürüyor insanı. Amacımız da aslında bu. Yani bu antik metinlerin, Örmece'nin deyişiyle öyküncelerin binlerce yıl sonra bugün sizin için neden hala geçerli ve düşündürücü olabileceğini anlamak biraz. Tabii tabii. Ezop'un M.Ö. 600'lü yıllarda yaşadığı düşünülüyor. Yani çok eski. Ve bu kısa, özlü anlatılar zamanla yani inanılmaz bir yaygınlığa ulaşmış. Özleme. Düşünün, Ve İncil ve Shakespeare eserlerinden sonra en çok basılanlar arasına girmişler. Bu müthiş bir şey. vay canına. La Fontaine'in bildiğimiz masallarının çoğuna hatta Mevlana'nın Mesnevisindeki bazı hikayelere bile ilham kaynağı olmuş. Çok ilginç. Örmeci'nin bu derlemeyi doğrudan orijinal kaynaklardan çevirmiş olması da ayrıca değerli bence. Belki de öykünce demesi de ondan, hani uzun masaldan çok ders odaklı, yoğun kesitleri olduğunu vurgulamak için. Evet, mantıklı. Derlemeye şöyle bir bakınca, tavşan ve kaplumbağa, Ağustos böceğiyle karıncalar, aslan ve fare bu başlıklar hemen tanıdık geliyor değil mi? Aynen hemen. Sanki böyle kültürel kodlarımıza işlemiş bunlar. Peki ama neden? Mesela tavşan ve kaplumbağa. Evet. Yani yavaş ama istikrarlı olanın o kibirli, yeteneğine güvenip rehaveti kapılarını geçmesi. Bu tema bugün bile yani iş hayatından tutun kişisel hedeflere kadar pek çok yerde karşımıza çıkmıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor. Bu basit hayvan karakterleri üzerinden verilen mesajın gücü nereden geliyor sizce? Nedir buradaki sır? İşte tam da o basitlik ve evrensellik aslında. Hayvanlar üzerinden anlatılan bu ahlaki dersler, insan doğasının o karmaşık yönlerini, ne bileyim kıskançlık, kibir, dostluk, kurnazlık gibi soyutlayarak daha anlaşılır kılıyor. Hmm, Yani hayvan karakterler sanki belli bir özelliği temsil ediyor gibi. Bu da mesajın çok daha net ve akılda kalıcı olmasını sağlıyor. anladım. Aslında Ezop bize insan davranışlarını ve sonuçlarını anlamak için zamansız bir model sunuyor. Hani karmaşık sosyal dinamikleri kavramak için bir tür zihinsel kısa yol gibi. İşte burası daha da heyecan verici bence. Çünkü koleksiyonda sadece bu tırnak içinde hit olmuş masallar yok. Evet, evet. Daha az bilinen, hatta belki ilk kez duyacağınız yarasa ve gelincikler, eşek ve çekirge, göbek ve organlar gibi isimler de var. Mesela şu göbek ve organlar, Oo, ilginçmiş gerçekten. değil mi? Başlık bile tek başına merak uyandırıyor. Acaba bu az bilinen öyküncelerde hangi unutulmuş bilgelikler, hangi farklı dersler gizli? Belki de bu göbek ve organlar hikayesi bir sistemdeki parçaların uyum içinde çalışmasının önemini mi anlatıyor acaba? Olabilir, çok muhtemel. Bu günümüzdeki modern organizasyonlar veya toplumlar içinde geçerli bir ders olmaz mıydı? Kesinlikle öyle. Ve bu az bilinen öykülerin varlığı başka bir ilginç konuya daha kapı aralıyor aslında. Bu anlatıların kökeni ve evrimi meselesi. Nasıl yani? Yani bazı öykülerin sonradan Ezop'a atfedilmiş olabileceği düşünülüyor. Ama bu durum bence meselenin orijinallikten çok bu temel insani derslerin gücüyle ilgili olduğunu gösteriyor. Hmm, Aynı veya benzer temaların farklı kültürlerde, farklı zamanlarda, işte La Fontaine'de, Mevlana'da veya halk anlatılarında tekrar tekrar karşımıza çıkması, bu bilgeliğin ne kadar evrensel ve uyarlanabilir olduğunu kanıtlıyor. Yani bunlar statik metinler değil, yaşayan, sürekli yeniden yorumlanan anlatılar. çok doğru. Peki tüm bunları neden önemsiyoruz? Yani dinleyenler için soruyorum. Bu eski öykünceler sizin için ne anlam ifade edebilir? Sadece arkadaşlarınızı anlatacak ilginç hikayeler bulmak için mi? Belki o da vardır ama Bundan daha fazlası olmalı, değil mi? Belki de bu öykünceler insan psikolojisine ve sosyal dinamiklere dair son derece yoğunlaştırılmış, böyle hap gibi bilgiler sunuyor. tam olarak öyle. Yani iş yerindeki bir çatışmayı, bir ilişki dinamiğini ya da hatta kendi davranış kalıplarınızı anlamlandırmak için kullanabileceğiniz mini vaka analizleri gibi düşünebilirsiniz belki bunları. Kesinlikle.
Yılmaz Örmeci'nin bu derlemesi bize Ezop öyküncelerinin sadece çocuklara anlatılan basit masalları olmadığını, tam tersine her yaşta ve her dönemde geçerliliğini koruyan derinlikli bir bilgelik hazinesi olduğunu hatırlatıyor. Evet. Ve bu bilgelik dediğiniz gibi akılda kalıcı, basit paketler halinde sunulmuş, etkisi o kadar yaygın ki belki farkında bile olmadan hayatımızın birçok alanına sızmış durumda. Bitirirken o zaman üzerinde düşünebileceğiniz bir fikir bırakalım mı? Olur tabii. Derlemede geçen yarasa ve gelincikler öyküsünü ele alalım mesela. Bu öyküde yarasa yere düştüğünde karşılaştığı ve kendisinden nefret eden iki farklı gelinciye farklı kimlikler söylüyor. Evet, hatırladım onu. Birine kuş düşmanı olduğu için ben fareyim diyor, diğerine de fare düşmanı olduğu için ben kuşum yani yarasa olduğunu ima ediyor ve bu şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Müthiş bir uyum sağlama yeteneği, evet. Aynen. Hayatta kalmak için gösterilen bu esneklik, hatta duruma göre kimlik değiştirme, belki de aldatmaca diyebiliriz. Bu durum günümüz dünyasında karşılaştığımız çıkar çatışmaları, katı ideolojiler veya sosyal beklentilerle başa çıkma stratejilerimiz hakkında bize ne düşündürüyor olabilir? İlginç bir soru. Yani esneklik nerede biter, ilkesizlik nerede başlar? Bu sorularla sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.